Soğuk bir cuma gününden herkese merhaba. Bu sene buralara kar yağmadı ama hava oldukça soğuk. Bilmiyorum, siz de benim gibi üşüyor musunuz? Karşınıza kürkle çıktım ve biraz da okuyacağım masal da soğuk diyarlardan geldiği için böyle giyinmiş oldum. Şöyle çizmelerle çıktım bugün karşınıza. Evet, öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Evet, savaşçı yayında olacak sonuçta. Vikingler okuyacağım. Vikinglerde de bolca savaş var. Yani savaşçı yayını yapmasam olmaz zaten. Evet. Biraz toplanalım. Gelirim ondan sonra. Ay, bu çizmeler de çok ne kadar dikkat çekiyor. Biliyor musunuz bu çizmeleri herhalde böyle 8-10 sene önce bir kere dışarıda giydim. Ondan beri de duruyor. Bir kere giyildi sadece. Bir bakarsanız şu yüksekliğini. Artık böyle yüksek şeyler giymiyorum. Özellikle dışarıda. Şey geliyor. Ama dedim neden giymiyorum ben bunları yayında? Mikrofonu yaklaştırayım. Nasıl? Böyle daha mı iyi sesim? Yaş kaç? Yaşımı saklamam ama insan hissettiği yaştadır. Şöyle söyleyeyim, doğum tarihimi söyleyeyim. 1979. Evet. Masalı okumadan önce, masala başlamadan önce size ufak bir duyurumu yapayım, tekrarlayayım. Ay, bazı mesajlar nasıl ya? Çok yakındayken de ses patlıyor değil mi? Bence de öyle. Ya niye ben bir mesajı silmek istiyorum mesela. Şeyden hoşlanmıyorum. Moderatörüm geldi mi acaba moderatör? Lütfen ona göre mesaj yapın. Engellenmek istemiyorsanız. Evet, şöyle kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz benim çeşitli üyelik yayınlarım var. O üyelik yayınlarında da imparator üyeliklere çeşitli danışmanlık jestlerim olacak. Dediğim gibi yıldız haritasından tut, mesela vücudunuzda ağrıyan bir bölge varsa diyelim ki bunun anlamlarına yönelik şeyler, açıklamalar, yardımlar, yani çeşitli danışmanlıklarım falan olabilir. Daha doğrusu sohbet şeklinde. Böyle bir şeyler yapacağım. Böyle ufak astroloji derslerine başlayacağım. Yani hatta başladım da ama dediğim gibi bunun için interaktif bir katılım şart. Yani bana doğum tarihinizi yazmanız, belirtmeniz lazım falan. Bu şekilde size yardımcı olmak istiyorum. Evet. Evde mont giymiş. Ya ama böyle bence çok hoş duruyor. Yani bunun da ayrı bir havası var açıkçası. Kürk giymenin. Evet, ben o zaman yavaş yavaş başlayayım en iyisi okumaya. Şimdi okuyacağım kısım da Vikinglerde kralın nasıl kral olduğuyla ilgili. O yüzden ben de bir kraliçe edasıyla kürkümü giydim.
Yok, kürk gerçek değil çünkü gerçek kürk yani hayvanlara kıyamam bu yüzden. Gerçek kürk değil. Harold kral oluyor. Harold henüz 10 yaşındayken babası Kral Halfdan bu dünyaya gözlerini yummuş. Harold hakkında eski bir el yazması bunun bütün adamların en büyüğü, en güçlüsü ve en adaletlisi olduğunu söylermiş. El yazmalarındaki tüm bu meziyetler altı üstü 10 yaşındaki bir çocuğa aitmiş. Ancak o günlerde neredeyse yürümeyi öğrenir öğrenmez bütün zamanlarını doğada geçiren çocuklar çok daha hızlı büyüyor, koşmayı, yüzmeyi, kaymayı, avlanmayı çok erken yaşta öğreniyorlarmış. 10 yaş da gerçekten küçük bir yaş. Kral Halfdan öldükten sonra tahta oğlu Harold geçecekmiş. Ancak önce babasının cenaze birasını içmesi lazımmış. Cenaze birası diye bir şey varmış. Şölen salonundaki renkli kilimleri kaldırın diye emretmiş kölelerine. Siyah renkte olanları asın yerlerine, zeminlere çam dalları serin, 20 fıçıda bira yapın. Bütün tabak çanaklar parıl parıl parlasın. Harold daha sonra ülkedeki tüm akrabalarına ve dostlarına muğlaklar göndermiş. 3 ay içinde buraya gelsinler, hep birlikte babamın cenaze birasını içelim demiş. Hiçbirinin evimden eli boş ayrılmayacağını söylemeyi de unutmayın. Böylece 3 ay içinde ülkenin dört bir yanından insanlar gelmeye başlamış. Bazıları gemilerle, bazıları at üstünde geliyormuş. Üstelik o zamanlarda Norveç'te çok fazla köprü ve yol bulunmadığından yolculuk oldukça zorluymuş ve hiç kadın da gelmemiş. Herkes geldikten sonra akşam saat 9.30'u gösterdiğinde ziyafet başlamış. İnsanlar salonun batı kapısından teker teker içeri girmişler. Odanın ortasında yanan şenlik ateşi her yeri aydınlatıyormuş. Yanan odunun ve yerlerde serili olan çam dallarının hoş kokusu içeriye dolduruyormuş. Salonun her iki yanında uzun oturaklar varmış. Bu oturaklara 300 kişi rahatlıkla oturabilirmiş. Bunların ortasında ise bir kaide üzerinde yüksek, ahşap bir koltuk bulunuyormuş. Oturakların arkasına gerilen siyah bir kumaş üzerinde ise misafirlerin kalkanları asılıymış. Her misafir oturacağı yere geldiğinde dönüp kalkanını buraya asıyor, mızrağını da yanına bırakıyormuş. Böylece duvarlar kırmızı, yeşil ve sarı renklerde altın ve gümüş işlemeleri parıl parıl parlayan kalkanlarla dolmuş. Salonun çatı kirişleri ise oymalıymış. Üstelik kıvrılan ejderhalar, bükülen yılanlar gibi boyanmış. Salonun doğu ucunda da bir oturak bulunuyormuş. Herkes geldiğinde Harold'un annesi olan kraliçe de doğu kapısından girip yerine oturmuş. Daha sonra köleler gelip sofrayı kurmuşlar. Ellerinde tepsi tepsi etler getirmişler. Misafirlerin önüne gümüş tabaklar koymuşlar. Yemekler geldiğinde salona bir sessizlik çökmüş. Çünkü Norveçli insanlar günde sadece 2 kez yemek yermiş ve misafirler çok uzun yorucu yollardan gelmişler. 3-4 kişi tek tabaktan yemek yiyor, tek sürahiden süt içiyorlarmış. Çatalları olmadığı için elleriyle yiyor, kemikleri de masaların altındaki çam dallarının arasına atıyorlarmış. Eti kesmeleri gerektiği zaman kemerlerinden hançerlerini çıkarıp onu kullanıyorlarmış. Misafirlerin karnı doyduğunda Harold kölelere seslenmiş. Kaldırın masaları. Tabaklar kalkmış, yerlerine içki fıçıları getirilmiş. Kraliçe ayağa kalkıp hizmetçi kadınlardan birkaçını çağırmış. Kadınlar fıçıların başına gidip bardakları içki doldurmaya, bunları misafirlere taşıyıp tatlı sözlerle ikram etmeye başlamışlar. Kadınlardan biri misafirlerinden birine içki uzatırken bu bardağın altı düz değil, masada durmuyor. O yüzden bir dikişte içmelisin demiş.
Bir başkası o sırada başka bir adama bu bira sizinki gibi güzel bir ağızla içileceği için çok şanslı diyormuş. Ama bu sırada adama diyor bunu. Bu da ilginç tabii. Salonun içinde salına salına içki taşıyan kadınların hepsi çok güzelmiş. Kraliçe yerlere kadar gelen mavi kadifeden bir elbise giyiyormuş. Üstünde Arap ipeğinden bir tarafı altın işlemeli bir şal varmış. Başına da beyaz bir tül örtmüş. Sarı saçları bu örtünün altından çıkıp omuzlarına, göğsüne dökülüyormuş. Kadın yürürken elbisenin etekleri çam dallarına sürünüyor, yumuşak çıtırtılar çıkarıyormuş. Uzun boylu ve güçlü bir kadınmış kraliçe. Genç hizmetçilerden bazılarının başlarında örtüleri yokmuş. Kafaları ve bembeyaz kolları açıktaymış. Bileklerinde bilezikler parlıyormuş. Bu kadınlar da güçlü, uzun boylu kadınlarmış. Uzun boyunlu dedi. Salondaki bütün adamlar birbiriyle sohbet ediyor, gülüp eğleniyormuş. Harold'un amcası olan yaşlı adam salonun kuzeyindeki tahtta oturmaktaymış. Burası bir onur koltuğuymuş. Ancak güneydeki onur koltuğu boşmuş. Çünkü bu koltuk ölen Kral Halfdan'a aitmiş. Kral bu koltuğun altındaki basamaklarda oturuyormuş. Şölen gece yarısına kadar devam etmiş. Daha sonra köleler misafirleri yatacakları odalara götürmüşler. Misafirlerden bazıları da oturaklara uzanıp pelerinlerini üstlerine örterek uyumuşlar. Sonra gece bir şölen daha düzenlenmiş. Harold hala babasına ait olan onur koltuğunun dibindeki merdivenlerde oturuyormuş. Yemekler kalkıp da içkiler getirildiğinde ayağa kalkmış, bardağını kaldırmış ve yüksek sesle bu bardaktaki içkiyi Gudrod'un oğlu babam Halfdan'ın hatırasına içiyorum demiş. O artık Valhalla'da tanrılarla içiyor içkisini. Bugünden sonra babamın düşmanlarını ayağımın altına alıp ezmek benim görevimdir. Daha sonra bardağındaki birayı içmiş, çıkıp babasının koltuğuna oturmuş. Salondaki herkes ayağa kalkıp alkışlamaya başlamış. Kral Harold diye bağırıyorlarmış. Ne cesurca bir yemin, ne cesaretli bir genç adam diye kendi aralarında konuşuyormuş bazıları. Derken salonun diğer köşesinden Harold'un amcası kalkmış. Kral Harold'un sağlığına demiş. Herkes içkisini bir dikişte bitirmiş. O sırada salonun bir başka köşesinden başka bir adam kalkmış. Ozan olan bu adam Kral Halfdan için bir şarkı söyleyeceğim demiş. Evet söyle diye bağırmış insanlar. Harold başını sallayarak Ozan'a müsaade etmiş. Ozan arkasındaki duvara astığı arpını alıp Harold'un önüne gitmiş. Arp yere koyulduğunda tepesi Ozan'ın omuzlarına kadar geliyormuş. Pirinç çerçeve ışıl ışıl parlıyor, altın ve gümüş teller insanın gözünü alıyormuş. Uzun arpa çalmaya, Kral Halfdan'ın savaşlarını, güçlü kılıcını, ölümünü ve insanların onu ne kadar sevdiğini anlatmaya başlamış. Şarkısını bitirdiğinde Kral Harold kolundaki altın bilekliklerden birini çıkarıp Ozan'a vermiş ve bunu söylediğin bu güzel şarkı için bir armağan olarak kabul et demiş. Misafirler bir gün daha kalmışlar. Ertesi gece bir ziyafet daha verilmiş. Yine yemekler bitip içkiler dağılırken Kral Harold ayağa kalkmış ve sizleri davet ederken kimse buradan eli boş ayrılmayacak demiş. Eliyle bir işaret verince köleler kollarında büyük bir hazine sandığıyla gelip bunu büyük koltuğun altına koymuşlar. Kral Harold sandığı açmış, içinden pelerinler, kılıç kayışları, birbirinden güzel kumaşlar ve broşlar çıkmış. Bunları salondaki herkese dağıtmış. Misafirler yeni kralın bu cömertliği karşısında hayran kalıp kralın eli çok açık demişler. Hazine sandıkları da epey büyük. Bir sonraki gün kahvaltıdan sonra misafirler dışarı çıkıp atlarına binmiş.
Yola çıkmadan önce köleler onlara birer bardak içki daha getirmişler. Yola çıkmadan önce misafirlere içki ikram etmek önemli bir gelenekmiş. Bu içkiye de üzengilik denirmiş. Üzengiliklerini içen misafirler yola koyulmuş. Kral Herod ve adamları bir süre onlara eşlik etmişler. Kral Halfdan'ın cenazesi için verilen bu şölen uzun süre konuşulmuş. Evet, bir masalı bitirdim. Belki ikinci bir masal da okuyacağım. Merak etmeyin, laptop düşmez. İkinci bir masal daha okusam mı, ne diyorsunuz? Böyle de giyilebiliyor çizme. Böyle nasıl? Noel annem oldu. Böyle biraz daha şey duruyor bacaklar falan. Teşekkür ederim. O zaman ikinci bir tane daha masal okuyayım. Ha? Devamını. Bakayım o kaç sayfa. Çok da sesimi yormayayım gerçekten. Şu günlerde biraz yoğun günler geçiriyorum. Biraz sıkıntılarım var. Ama hani derler ya, show must go on. O yüzden de karşınızda oluyorum. Herald savaşta Kral Halfdan'ın yaşarken birçok düşmanı olmuş, ancak çok büyük bir savaşçı olduğu için bu düşmanlar sağlığında onunla karşı karşıya gelmeye cesaret edemezlermiş. Herald kral olduğunda altı üstü bir çocuk bu demişler. Tereyağından kıl çeker gibi alt ederiz onu. Zaman kaybetmeden hazırlıklara başlamışlar. Kral Herald olup bitenleri duyduğunda ne güzel demiş, gelsinler bakalım. Düşmanın kabusu da bugünü bekliyordu. Tahta çıktığım günden beri savaşmadan, oturmaktan anladım. Hemen yanına 3 adamını çağırmış. Bir tanesinin eline bir ok vererek o oku kuzeye taşı demiş. Götürüp gördüğün ilk çiftliğin sahibine ver ve en geç 2 hafta içinde bütün adamların burada buluşması gerektiğini söyle. Savaşa hazırlık yapıp gelsinler. Atlarını da unutmasınlar. Bu emre uymayacak ya da aldığı oku bir sonraki çiftliğe götürüp bu emri iletmeyecek olan olursa sürerim bu ülkeden hepsini. Topraklarını da alırım ellerinden. Diğer 2 adamlarına da birer ok verip güneye ve doğuya gidip aynı şeyleri yapmalarını söylemiş. Sanırım batıda deniz var, o yüzden batıya gitmiyorlar, değil mi? Doğru, yani Norveç bölge olarak düşünürsek. Kısa süre sonra Kral Herald'ın ülkesindeki bütün erkekler miğferlerini onarmaya, kılıçlarını cilalamaya, kendilerine demirden kalkanlar yapmaya başlamışlar. Bütün ülkede baştan aşağı demir dövme sesleri, örs çınlamaları duyuluyormuş. Ay, bu da çok şey duruyor ya. Yani küpler içindeyim ya, beyazlar, küpler. Belirlenen günde Kral Herald'ın arazileri atlı adamlarla doluymuş. Kahvaltıdan sonra Herald'ın borusu üflenmiş. Herkes silahlarını kuşanıp atlarına binmiş. Aynı yerlerden gelen adamlar bir arada duruyor. Şefleri de önlerinde bekliyormuş. Hareket borusunu beklerken halleri bildiğimiz ordulara benzemiyormuş. Üniformaları yokmuş bir kere. Adamların bazıları miğfer takıyor, bazıları takmıyormuş. Bazı adamlarda zincirden zırhlar varken diğerleri yünden pelerinler giyiyormuş sadece. Ancak hepsinin sol elinde kocaman bir kalkan varmış. Uzun mızraklarının ucu güneşte göz alıyormuş. Bazılarının kemerinde baltalar, bazılarının sırtında ok ve yay varmış. Kral Herald yanında sancaklarıyla birlikte ordusunun önüne geçmiş. Vücudunu koruyan zincirden bir zırhı, omuzlarından kalkan kırmızı bir pelerini, üstünde bir ejderha kafası olan altın bir miğferi varmış.
Kendi yaptığı perçinleri gümüşten, pirinç kalkanı pirinç kalkanı sol elindeymiş. Atının sırtında ise gelincik kürküyle süslenmiş kırmızı bir örtü varmış. Kral Harold sancaklarına bakıp gülümseyerek seninle ben omuz omuza savaşa gidiyoruz demiş. O sırada ordunun harekete geçme zamanının geldiğini gösteren boru üflenmiş. Adamlar at üstünde ilerlerken savaş naraları atıyor, borularını üflüyorlarmış. Kral Harold'un cenaze birasından bile daha güzel olacak bu savaş diye bağırmış adamlardan biri. Ah işte bu savaş kokusu demiş. Arabistan'dan gelen kokulu sulardan bile tatlı. Ordu böyle keyif içinde ilerlemiş bir süre. Yanlarında ne bir çadır ne bir parça erzak varmış. Norveçlilere göre bir savaşçı için gökyüzünden daha iyi bir çadır yokmuş. Üstelik yol üstündeki çiftliklerde karınlarını doyurmak varken neden yanlarında yiyecek taşımakla uğraşsınlar ki? Ya bunlar da böyle göçebe gibi Türkler gibi. 2 gün bu şekilde yol aldıktan sonra Kral Harold elindeki tepelerin üstünde bir ordu daha olduğunu görmüş. Thorstein diye bağırmış. Al beyaz kalkanını git Kral Haki'ye çarpışacağımız yeri seçmesini söyle. Eli çabuk tutsun en fazla 1 saat beklerim sonra kimse tutamaz beni. Thorstein kendisine söylendiği üzere bulak olarak geldiğini gösteren beyaz kalkanını havada tutarak Kral Haki'nin yanına gitmiş, çok yaklaşmadan güvenli bir mesafeden bağırarak Harold'un mesajını iletmiş ve dönüp ordusunun yanına doğru at sürmeye başlamış. Söyle o yeni yetme kralın savaştan kaçacak değiliz diye bağırmış Haki Thorstein'in arkasından. Kral Harold'un adamları o esnada tepenin aşağısında ordunun vadiyi geçmesini izlemiş. Kral Harold bir yeri işaret ettiğini, 20 adamın da peşinden işaret edilen yere gittiğini görmüşler. 20 adam fındık ağaçlarının olduğu bir yere gelip bu ağaçları baltalarıyla kesmeye başlamış. Fındık ağaçları bilmiyorum. Norveç'te fındık ağacı mı varmış yani? Bu da ilginç tabii. Fındık ağacı diyor ama işte yazıda. Fındık ağaçlarını kesiyorlar demiş Thorstein. Kral Harold yanındaki adama dönerek Audun diye seslenmiş. Sancaklarıma yakın dur. Hayatında görmediğin türden bir savaş olacak bu bittiğinde. Bu savaşı anlatan bir şarkı yazmanı istiyorum. Audun, Kral Halfdan'ın cenazesinde şarkı söyleyen bir ozanmış. Kral Haki'nin adamları vadiye doğru at sürmeye başlamışlar. Koca arazinin her yerinde kazıklar çakmış, fındık dallarını iplerle bu kazıklara bağlamışlar. Evet, heyecanlı yerindeyiz. Her iki ordu içinde birer açık alan bırakarak bütün alanı bu şekilde doldurmuşlar. Daha sonra Kral Halki'nin ordusundan bir adam beyaz kalkanını kaldırarak Harold'a doğru gelmeye başlamış ve hazırız diye bağırmış. Kral Haki kırmızı kalkanını kaldırmış, Kral Harold'un adamları da kalkanları yüzlerinin önüne doğru kaldırıp bağırmaya başlamışlar. Kükremeye benzer savaş çığlıkları araziyi dolduruyormuş. Kral Harold, kaldırın kalkanlarınızı aslanlarım, üfleyin borularınızı diye emir vermiş. Her iki taraftan da boru sesleri yükseliyormuş. İki ordu birbirine doğru at sürmeye başlamış. Artık savaş zamanıymış. Gün boyu kılıçlar alev alev parlamış. Mızraklar havada uçuşuyormuş. Adamlar bağırıyor. Atlarından düşüyor. Kılıç darbeleri kalkanları çınlatıyormuş. Akşam çökmeye başlarken Harold'un adamları kralın akşam güneşinin vurup parlattığı miğferin üstündeki ejderhayı göstererek ejderha zafer işaretleri içinde demişler. Zafer bizim olacak. Kimse buna engel olamaz. Gece olmadan Kral Haki düşmanın kabusu ile öldürülmüş. Kralları düştüğünde savaşçılar arasında büyük bir kargaşa çıkmış. Kumandanlarını kaybeden askerler kaçışmaya başlamışlar. Kral Harold'un adamları onları uzun süre kovalamış ve daha sonra gece yiyecekleri yere doğru dönmüşler. Yanlarında ganimet olarak aldıkları bir sürü kılıç, miğfer, bilezik, gümüş işlemeli eğerler ve yularlar getirmişler. Niye yulaf dedim ki? Bunlar düşmanlarımızdan aldıklarımız demişler. Sonraki sabah Kral Harold adamlarını karşısına alıp etrafı dolaşıp ölülerinizi bulun demiş. Adamlar savaş alanına dağılıp aramaya koyulmuşlar. Bulabildikleri ölüleri kalkanlarının üstüne yatırıp tepeye getirmişler.
Kılıçlarını omuzlarına asıp mızraklarını yanlarına bırakmışlar. Daha sonra Kral Harold etrafa bakarak burası ölülerin ebedi uykusu için bir yer demiş. Bütün ülke buradan görünüyor. Denizin sesi buraya kadar geliyor. Serin bir rüzgar esiyor. Ama bu adamlar savaşta cesurca can verdiler. Bu da Valhalla'ya gidecekler demek oluyor ve Valhalla buraya çok uzak. Bu adamların en yakın akrabaları, akrabası olmayan dostları gelip kendi ayakkabılarını ölülerine giydirsinler. Sıkı sıkı da bağlasınlar bağcıklarını. O kadar uzun yolu giderken o ayakkabılara ihtiyaçları olacak. Adamlar bunun üzerine birer birer gelip kendi yakınları olan ölülerin ayakkabılarını giydirmişler. Daha sonra Kral Harold şimdi höyü yapalım demiş. Ya çok ilginç değil mi yani ölmüş adamlar kendi ayaklarındaki adamlar için kendi ayaklarındaki ayakkabıları çıkarıyorlar o soğukta. Yani böyle de bir inanç var. Yani ben şimdi çizmeleri çıkarmam. Belki üyelik yayınında çıkarırım. Ayakları üşüyor. Ben şu an ölüler için çıkarmıyorum çizmemi. Herkes elindeki aletlerle yeniden toprak alıp dev bir höyük oluşuncaya kadar ölülerin üstüne atmış. El üstte büyük kayalar yayılmışlar. Kral Harold bu kayalardan birinin üstüne rünlerle bu adamların nasıl öldüklerini yazmış. Rün o bölgenin harfleri yani eski arkaik harfleri, rün harfleri denir. Rünlerden fal falan da bakarlar. Her şey bittikten sonra Kral Harold haydi bir direk dik Thorstein demiş. Herkes düşmandan aldıklarını getirip bu direğin altına bıraksın. Böylece bir direk dikilmiş ve etrafında ganimetlerden bir tepecik oluşmuş. Harold bu tepeciyi kılıcıyla birkaç parçaya bölmüş. Teşekkür ederim bu arada turuncu renk için. Birazdan yayınım olacak ama söyleyeyim. Teşekkür ederim Yunus Bey. Bu parçayı bize bu zaferi bahşettiği için Thor'a vereceğiz demiş. Bu parçayı kral olduğum için ben alacağım. Bir dakika. Kafam karıştı. Her şey bittikten sonra Kral Harold haydi bir direk dik Thorstein demiş. Herkes düşmanından aldıklarını getirip bu direğin arkasına bıraksın. Böylece bir direk dikilmiş ve etrafında ganimetlerden bir tepecik oluşmuş. Harold bu tepeciyi kılıcıyla birkaç parçaya bölmüş. Bu parçayı bize bu zaferi bahşettiği için Thor'a vereceğiz demiş. Bu parçayı kral olduğum için ben alacağım. Şunlar şeflerin parçaları, geri kalanı da orduya dağıtılacak. Böylece savaşa katılıp da sağ kalan herkes evini öncekinden daha zengin dönmüş olacak. Onları Valhalla'dan izleyen Thor da kendisine sunulanlar karşısında oldukça memnun olmuş. Ertesi sabah Kral Harold ordusunu geri götürmek üzere önlerine düşmüş. Yolda başka düşmanlarla karşılaşmış, onlarla da çarpışmışlar. Bu savaşların bir tanesini dahi kaybetmemişler. Düşman krallar öldürülmüş ve canlarını kurtarmak için kaçışmışlar. Harold onların topraklarını da almış. İnsanlar o günden sonra Harold'un babasının cenazesinde verdiği sözü tuttuğunu, babasının düşmanlarını gerçekten de ayaklarının altında ezdiğini konuşur olmuşlar. Kral Harold o günden sonra uzunca bir süre huzur içinde yaşamış. Evet, bu masal bitti. 2 masal okudum size. Viking masalıydı. Şimdi mesela Vikingler dizisinden bilenler, hatırlayanlar, bunu böyle yapacağım ya. Bu çok beyaz, gözüme görünüyor. Ben tekrar bu hale getireceğim. Şimdi Vikinglerde hatırlayanlar orada bir Harold vardı. Böyle uzun saçlı falan, güzel saçlı Harold. Açıkçası ben onu tutmuyordum. Tabii bizim adamımız Ragnar idi. Ama farklıydı. Böyle de bir durum var. O yüzden ben bu masallara hiç alışamadım. Bir değişik geliyordu ama bu böyle bilinen klasik Norveç masalı. Ve hep hikayelerde, efsanelerde Kral Harold'dan bahsediyor. Zaten dizide de spoiler olacak, dikkat. Viking dizisinden spoiler'dır. Harold bir şekilde kral da oluyor. Ama 10 yaşında falan değil.
Açıkçası yayınlarımda resim yapmak istiyorum. Hatta böyle sorduğum soru cevap şeklinde olabilir ve resim yapayım diye. Şu günlerde biraz zor günler geçiriyorum. Yani şöyle diyeyim, yani bir duygusallık ya da duygu sömürüsü falan yapmak istemiyorum ama hani benim yani en yakınım babam kanser hastasıdır ve hani biraz son günlerde sıkıntılı günlerimiz var. O yüzden de bazen yayın yapmak dahi beni zorluyor ya da istediğim şekilde hazırlığımı yapamıyorum. Ama resim yaparak bir canlı yayın ya da yayın yapmayı gerçekten çok istiyorum. Yapabilirim. Umarım bir an önce o enerjiyi, o vakti bulabilirim ve yaparım diye düşünüyorum. Siz de güzel dileklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Yani dediğim gibi bugün böyle değişik bir konsept yapmak istedim. Yoksa yani kışın böyle şeyleri severiz. Bu çizmeleri de dışarıda giyemediğim için ev içinde giymiş olduk. Böyle bir şey oldu. Şimdi birazdan üyelerime yayınlar olacak. Ve dediğim gibi imparator üyelerden birini seçelim. Hatta bugün bile biraz bakabilirim. Yani soru almak istiyorum ya da biraz sizi üyelerimi bilgilendirmek istiyorum. Ayrıca mesela şu sıra önemli transitler oluyor gökyüzünde. Bilmiyorum siz mesela bu hafta size zor geldi mi? Çünkü bu hafta çok zorlu bir haftaydı. Biraz bunları da konuşmak istiyorum. Önce çok kısa savaşçılara kısa bir yayınım olacak. Merhaba diyeceğim. Sonra da imparatorlara yayınım olacak. Farklı imparatorlara yayınlar daha çok, daha çeşitli. Ama ilk baştan ilk kurduğum üyeliği de ihmal etmek istemiyorum. Bu şekilde en kısa sürede görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Herkese iyi geceler. Teşekkür ederim. Yarın mesela Instagram'da bir post paylaşacağım. Orada daha açıklayıcı olur. Paylaştıklarımı orada yazarım. Şimdilik böyle. Yani sonuçta bu yayını güzel şeyler duymak için belki de izliyorsunuz. Keyif almak için. Kimseyi de dertlerimle sıkmak istemem. Umarım güzel vakit geçirdiniz. Hoş masal dinlediniz. Hem de biraz da gerçeğe dairdir bu masallar. Öyle. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi geceler. Bir kişi yorum yazmış bu yüzden motivasyonunuz düşük diye. Evet yani doğal olarak enerjin düşüyor ya da yüzün asılıyor, kahkah gülemiyorsun. Yani ne oluyor? Neden çıkıyorsun? Bir süre sonra ben biraz kendime geliyorum. Ciddi böyle hassasiyetim de var. O yüzden kusura bakmayın. İyi geceler, iyi hafta sonları. Yanlışlıkla açık unuttum. Yok yok kapıyorum. Hadi görüşürüz. Yani yayını kapamayı unutuyormuşum falan böyle kalıyormuş. Ne eğlenirsiniz ama. Ya o kadar dağıldım ki bakın bu bile olabilir. Yanlış ay şeyi kapamayı unuttum tüh falan. Yani bugün bir tane hap alacağım, vitamin, su koyacağım. Ben şey yaptım, suyu elime koyuyorum vitamin hap diye yani öyle daldım. Neyse. Ay hadi kaçtım ben iyi geceler.